Afrika'daki 1970'lerin sonu ve 80'lerdeki kaçak avcılığın Afrika fillerinin %60'ından fazlasını yok ettiği tahmin ediliyor. 1989'dan beri yürürlükte olan uluslararası fil dişi ticareti yasağı fil sayılarını dengeledi. Hatta bazı ülkelerde neredeyse nüfus fazlalığıyla karşı karşıyalar. Ancak Singapur'daki son fil dişi baskını bazı Afrika türlerinin güvenliğiyle ilgili bir takım sorular doğurdu. Dünya raporu araştırıyor. Ivory is essentially an incisor tooth that has evolved into a tusk. İnsanlar taş devrinden bu yana fil dişini işleyerek güzel objelere dönüştürüp ticaretini yapıyorlar. The drive for ivory just seems to be the fact that it comes from a very majestic animal. Görkemli ve yakalaması aslında hiç de zor olmayan bu hayvanların çoğu 70'ler ve 80'lerdeki kaçak avlanma çatışmalarında öldürüldü. Elephants went from 1.3 million to 600,000 elephants in 10 years. That loss of 700,000 elephants just surprised the world. ...1989'da Kenya, dünyadaki fil dişi ticaretini durdurmak için çarpıcı bir protestoyla 12 ton fil dişini yaktı. Bazıları bunun bir reklam kampanyası olduğunu düşünüyor. Ancak o yıl içinde 115 ülke fil dişi ticaretinin bütün dünyada yasaklanmasından yana oy kullandı. Bu yasakla birlikte doğal hayata dair kanunların uygulanması için geniş çaplı uluslararası bir destek sağlanmış oldu. To address the issue of runaway poaching, which was decimating wildlife, a crack unit was recruited and trained. We weakened the strong networks that had gained root over time in Kenya. So it became more expensive to get involved in wildlife, trafficking, and really went down. Between 1990 and 1996 to really be in control of our national parks, and that system is still in place. Fil dişi yasağı yürürlüğe girdikten sonra Afrika fillerinin sayısı dengeye oturdu. Hatta bazı ülkeler nüfusun aşırı yoğunlaştığını belirttiler. Ancak yasa dışı fil dişi ticareti halen sürüyor ve bunun bedelini ödeyen yalnızca filler değil. Geçen yıl Tana Nehri bölgesinde 3 Kenyalı orman korucusu ve 4 kaçak avcı bir silahlı çatışmada öldüler. The manhunt for the poachers is still on. There were 7. We killed 4. What happens is that during the rainy season, there is usually poaching activity goes up. So this is a cyclic thing. They come usually at this time. Ancak hepsi de bu değil. Son 6 yılda dünyanın farklı yerlerindeki kargo konteynerlarında el konulan fil dişi miktarlarında sürekli bir artış görülüyor. Büyük bir sorun olduğunun ilk işareti 2002'de Singapur'da el konulan bir konteyner oldu. Dava halen sürüyor. Hikaye Zambiya'nın başkenti Lusaka'da başladı. The information that I had received was that there were some Chinese in Malawi who were running around collecting ivory from eastern province, taking the ivory to Malawi.
So I supported the investigations by the officers on the ground. Okay. What we do is we collect data, put it together. This is a local matrix for the network of ivory collection, the connecting syndicate. Dikkatle sürdürülen gizli çalışmalar sonucunda kaçak avlanan bir çete tespit edildi. We picked up some documents which show the weights and the values of the ivory which had passed through those offices. There was evidence of ivory having changed hands on 28th March 1994, 14th September 1996. Ulaşılan bilgi örgütün en az 8 yıldır Zambiya fillerini öldürmekte olduğunu gösteriyordu. Dişler kaçak olarak sınır dışına komşu ülke Malawi'ye götürülmüştü. Yine bu dişler gizli atölyelerde kısmen işlenerek paketlenip Uzak Doğu'ya gönderilecekti. Malawi ve Zambiyalı vahşi yaşam yetkilileri 2002'de bu tarz yasa dışı bir atölye çalışmasını iş üstünde yakaladı. When this syndicate issue came about, we decided to go and check on him. When we went there, we found quite a number of tasks. They had a room where they were fashioning the ivory, and most probably where they were loading the consignments that they were exporting abroad. And that's when we thought, no, this guy is no good. We should arrest him and confiscate all that he has in terms of all these ivory pieces. This should have been from close to 10 or 20 elephants. Just this lot here. Bu artıklar gösteriyor ki bu atölyede Japonya'da hanko olarak bilinen kişisel imza damgaları yapılıyor ve sonra da bu mallar deniz aşırı ülkelere yollanıyordu. Uluslararası bir suç örgütünün de işin içinde olma ihtimaline karşı Zambiyalı yetkililer, Nairobi merkezli Lusaka Anlaşması görev ekibinden soruşturmaya destek vermeleri ricasında bulundular. The Lusaka Agreement Task Force is an operational arm of the Lusaka Agreement, and the agreement is all about cooperation in fighting wildlife crime and in particular illegal trade in wild fauna and flora. Ekipten biri gizli bir görev için Ilongwe'ye gitti. Zambiya ve Malawi'deki kaçakçılarla zaman geçirdi. Ekibin yaptığı ilk iş nakliye şirketlerine bakmak oldu. We went to Manica, Malawi, a freight forwarding company. They showed us documents concerning a container which had been exported a month before. When we closely examined the documentation, we realized there were so many anomalies. We really reached the conclusion that what was exported was not soft stone sculptures as indicated. It was loaded on a truck, went by road through the border post of Mwanza in Malawi to the port of Beira in Mozambique, and there it was loaded on a small vessel called Umfolozi. And from there it went to the port of Durban. It was loaded onto a much bigger vessel, the Mall Independence. Ekip, geminin hemen ertesi gün Singapur'daki bir limana girmiş olduğunu öğrenince şaşırdı. That one almost threw us into panic because Singapore is very far and we thought if it reaches there, it could easily disappear. I immediately telephoned the acting director of Lusaka Agreement Task Force, telling him of our findings and requesting him to send the message urgently to the Singapore authorities to look for this container. That container ultimately was intercepted and it was found to have 6.5 tons of ivory.
Peki bu fil dişleri nereden geliyordu? Filler nerede öldürülmüştü? Fil dişiyle dolu konteynerler Lusaka Anlaşması ekibine bırakıldı ve adli inceleme için Singapur'dan Kenya'ya gönderildi. My impression when the container was opened was that the people who were exporting this ivory were highly experienced. The packing was done very well. They were not learners. When you imagine also the animals that were killed to get that number of elephants, it's really shocking. Altı adet tahta kasaya doldurulmuş 532 fil dişi ve 41.000 boş hanko Japonya'ya gönderilmek için hazırlanmıştı. Tanzanya'daki Sokoine Ziraat Üniversitesi'nden bilim insanları fillerin nerede öldürüldüğünü bulmak için fil dişi örnekleri aldılar. Bilim insanları ve araştırmacılar yeni bir adli DNA araştırma tekniği için Seattle'daki Washington Üniversitesi'nden yardım istediler. These are the hankos that were seized in the Singapore seizure. DNA in the elephant provides essentially a signature of who the elephant is, and it also provides a signature of where the elephant actually came from. For both the tusks and the hankos, one of the critical questions was, did this all come from one place or did it come from multiple locations across Africa? And initially, almost everyone thought that it came from multiple locations across Africa. DNA alma sürecinde ilk adım bir örnek almak ve bu örneği toz haline getirmek. People in the past, when they were trying to pulverize the ivory, they would often heat it up using saws or drills or what have you, and taking the powder, it would heat up and degrade the DNA. And what this does is it keeps the DNA at about minus 200 degrees Celsius. Sıvı nitrojen, DNA örneğini gevşetmek için kullanılıyor. So that's the real important breakthrough of this whole method, is that it allows us to pulverize it into a fine powder without degrading the DNA, which is the key. Now we can use a standard tissue extraction kit for DNA, and because it's been processed so thoroughly. Once we extract the DNA and get pure DNA, the next step is to amplify the DNA from the product. Ve sonuç. Fil dişinden alınan örnekle genetik yapı belirlendi. Ancak bu çok büyük bir adım değil. Araştırmanın bütün amacı fil dişini bir kökene bağlayabilmek. Ancak bunun için karşılaştırma yapabileceğiniz bir şey gerekiyor. We have to create essentially a geographic reference map of elephant gene frequencies across the whole continent of Africa, wherever elephants range. Bu haritayı oluşturmak için bölgedeki fil dışkısı örnekleri alınıyor ve DNA'ları çıkarılıyor. And it's that reference map that we use to compare to the genotype in the ivory to assign its origin. Günün sonunda DNA analizleri bazı somut sonuçlar ortaya koydu. What was really exciting to us was we were able to show that not only did the hankos appear to come from the same locations that those 531 tusks came from in the same seizure, but we also were able to amplify all the shells that they found when they raided that hanko punching facility in Malawi. So what that meant was that all of these ivory had similar origins. The DNA study points to Zambia as the country where this ivory came from. It's a very serious omission on our part because we should have constantly been in the area
where these people were trafficking the ivory. Konteyner, Singapur'da ele geçirildikten kısa bir süre sonra çete lideri Afrika'ya kaçtı. Zambiyalı ve Malavili yetkililer bu işin içinde olması muhtemel kişilerin aleyhindeki delilleri gözden geçiriyorlar. Fakat bugüne kadar kimseye suçlama yapılmadı. A central point for prosecuting most of these suspects. And perhaps the other angle that maybe we need to also look at, not leave it out, is the people that this ivory was intended to, those that were buying it in Japan. We know the fact that Japan is one of the biggest consuming country of ivory. Ivory is mainly used for hankos, its personal name seal stamp. Hankos is used instead of signature. Japonya'da işlenmiş fil dişi bulundurmak ya da satmak yasa dışı değil. Japan introduced domestic regulation system by using the domestic law. The main purpose of this law to conserve domestic endangered species, but at the same time we use this national legislation to control domestic trade of internationally endangered species. Kanunlara göre fil dişi işleyen dükkanların kullandıkları fil dişinin hükümet kaydı bulunmak zorunda. This kind of system, I believe, very effective in Japan to control domestic trade of ivory. Hankolar 1989'daki yasaktan önce ülkede bulunan kayıtlı fil dişinden yapıldığını belirten bir sertifika ile satılıyor. Ancak Japonya'da kayıt sistemi isteğe bağlı. There are big black market of ivory in Japan. The illegal traders try to register illegal ivory as legally imported before the ban and successfully register it. Yani bir hankonun sertifikası olsa bile yasalara uygun olup olmadığı ya da kaçak olarak getirilip getirilmediği kesin olarak belirlenemiyor. Fil dişi yasağının kaldırılıp ticaretin yasallaştırılmasının çok fazla fil bulunmasından şikayet eden bazı Afrika ülkelerine faydası olacağını söyleyen bir görüş de var. In East Africa and Southern Africa, elephants are doing well, surprisingly well, to the point that actually some countries would call them problem animals. The elephant kills local people, and the elephant give the very big damage to the farmland crops. So those are very, very severe problems. Belki de fil dişi yasağını kaldırmak kaçak avlanmayı azaltabilir. Some would argue that actually by providing a legal market supply of ivory from well-managed elephant populations into well-managed markets, you're gonna undercut poaching and reduce the need for illegal trade in ivory. Others are saying no, by organizing a legal market, you will per definition enhance the existing illegal market. Bu tartışmalar sürüp giderken Singapur baskınına benzer kaçakçılık hikayelerinin sonu gelecek gibi görünmüyor. Soruşturmalar sırasında o konteynerin Malawi'den yola çıkan düzinelerce benzerinden yalnızca bir tanesi olduğu ortaya çıktı. In 2004, globally, we documented about 10 tons of ivory being confiscated. In 2005, 17 tons. In 2006, a jump to 25 tons of ivory. So clearly, something is happening. It's clear that the illegal ivory trade is completely out of hand right now. It's to everybody's interest, whether you are pro-trade or against trade, to get the market
contained, the illegal market contained, so you can justify whatever you're trying to do, be it sell your ivory or not. Söylemesi kolay ancak uygulamada sıkıntı çekiliyor. Çeteler artarken ilgili uygulama temsilcileri arasındaki işbirliği ise aksıyor. The issue is that the law enforcement needs support from all levels, from international, national, even regional. We need to invest in law enforcement. I think if the Japanese people understand the situation of elephants well, they will hesitate to buy ivory handcloths anymore. Elephant is a keystone species. It plays a big role in the ecology of protected areas and even in the economic developments of our countries. Most tourists would like to come and view elephants. They don't want to come and see the carcasses. To find out more or comment, visit tve.org/earthreport.